Kusursuz bir soygun için ne gerekir? Gelişmiş bir teknoloji mi? İçeriden bir köstebek. Yoksa patlayıcılar, gizli tüneller ve saniyesi saniyesine hesaplanmış bir plan mı? 17 Ocak 1950 gecesi Boston'da yaşananlar ilk bakışta bunların hepsine sahipmiş gibi görünüyordu. O gece dondurucu soğukta bir grup adam Brinks Zırhlı Araç şirketinin kapısından içeri girdi. Yüzlerinde kauçuk maskeler vardı. Yüzlerlerinde koyu renk şoför kıyafetleri, ellerinde ise silahlar. Ve akıllarında Amerika tarihine geçecek tek bir hedef. Ama bu Hollywood filmlerinde gördüğünüz o gürültülü patlamalı baskınlardan değildi. Kapılar kırılmadı, alarmlar hemen çalmadı, kimse panikle sağa sola ateş etmedi. Bu adamlar sanki bir suç mahalline değil, daha önce defalarca prova ettikleri bir tiyatro sahnesine çıkıyorlardı. Her şey o kadar sakin, o kadar planlı ve o kadar pürüzsüz ilerledi ki dakikalar içinde çalışanlar etkisiz hale getirildi. Çelik kasaların yolu açıldı, çuvallar dolusu nakit para, çek ve değerli evrak Boston'ın karanlık sokaklarında sırra kadem bastı. Tam 2,7 milyon dolar. Kabul edelim ki 1950 yılı için çok büyük bir para. Bugünün parasıyla 10 milyonlarca dolar değerinde bir servet. Polis olay yerine ulaştığında geriye sadece elleri bağlanmış çalışanlar, birkaç tane ipucu ve Amerika'nın en büyük sorularından biri kalmıştı. Bunu kim yaptı? Ama bu sorunun cevabı o gece bulunamadı. Ertesi gün de bulunamadı. Aylar geçti, yıllar geçti. Fakat Brinks soygunun arkasındaki isimleri doğrudan ele verecek net bir iz ortaya çıkmadı. Zaman ilerledikçe herkes aynı şeyi düşünmeye başladı. Belki de bu gerçekten kusursuz bir suçtu. Ama bu hikayenin en tehlikeli tarafı soyguncuların ne kadar zeki olduğu değildi. Asıl korkutucu olan bu kadar çok adamın yıllarca tek bir kelime bile etmemesiydi. Çünkü bazen bir suçu polis çözmez. Bazen bir suçu suçluların kendi içinde sakladığı sır çözer. Brinks binası dışarıdan bakıldığında Boston'ın o eski endüstriyel caddelerindeki sıradan bir iş yeri gibi görünüyordu. Ama o kapıların ardına dönen şey hiç de sıradan değildi. Burası Boston'ın North End bölgesinde yer alan, ülkenin en bilinen para taşıma şirketlerinden biri olan Brinks'in önemli merkezlerinden biriydi. Her gün bu binaya yüklü miktarda para giriyor, yüklü miktarda para çıkıyordu. Nakit paralar, çekler, menkul kıymetler. Büyük şirketlerin, dev bankaların ve finans kurumlarının emanet ettiği değerler bu binada toplanıyordu. Yani burası sadece bir bina değildi. Boston'ın para akışındaki kritik noktalardan biriydi. Dışarıdan bakan normal bir vatandaş için Brinks'i soymak imkansızın da ötesindeydi. İçeride silahlı güvenlikler vardı. Aşılması çok zor çelik kasalar vardı. Her şey saat gibi işleyen kusursuz bir düzen içindeydi. Ama işte sorun da tam olarak buydu. Her şeyin kusursuz bir düzen içinde işlemesi. Çünkü bir sistem ne kadar sık tekrar ederse dışarıdan onu izleyen biri için o kadar tahmin edilebilir hale gelir ve o binaya karanlık sokaklardan bakan bir adam aşılmaz duvarları değil, o duvarların arkasındaki ezberlenmiş alışkanlıkları görüyordu. O kişinin adı Anthony Pino'ydu. Lakabı ise Şişko Pino. Pino suç dünyasına tecrübeli ve dikkat çeken bir isimdi. Brinks'in binasına ilk baktığında gözlerini çelik kasalara dikmedi. O kapıları düşündü, saatleri düşündü. Görevlilerin insan olmaktan kaynaklanan o küçük dalgınlıklarını ve ezberlerini düşündü. Vardiyalar ne zaman değişiyor? Para zırhlıları tam olarak hangi dakikada kapıda beliriyor? O ağır demir kapılar açıldığında tam kaç saniye açık kalıyor? Ve en önemlisi görevliler günün hangi saatinde dikkatsizleşiyor? Bir başkası için bunlar sıkıcı ve önemsiz detaylar olabilirdi. Ama Pino için her detay kilitli görünen o devasa kalenin kapısındaki küçük birer aralıktı. Çünkü Pino suç dünyasının en temel ama en tehlikeli gerçeğini çok iyi biliyordu. Bir kalenin en zayıf yeri hiçbir zaman surları değildi. Bazen o kalenin en zayıf yeri her gün aynı saatte aynı anahtarla o kapıyı açan insanın ta kendisiydi. Pino artık hedefini seçmişti ama Brinks gibi bir kaleyi yerle bir etmek tek bir adamın harcı değildi. Burası sıradan bir mahalle bakkalı değildi. İçeri sızmak ayrı bir dertti, içeride kontrolü sağlamak ayrı bir dert. Milyonlarca doları çuvallarla taşımak ayrı, o binadan sağ salim kaçmak bambaşka bir dertti. Ve tüm bunlardan sonra yıllarca tek bir kelime etmeden susabilmek. Belki de işin en imkansız kısmı buydu. Bu yüzden Pino etrafına rastgele adamlar toplamamıştı. Boston yeraltı
yeraltı dünyasının tecrübeli ve soğukkanlı isimlerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Aralarında Joseph O'Keefe de vardı. Zor anlarda hızlı karar verebilen gözü kara bir isimdi. Adolph Moltke ise planın teknik detaylarında işe yarayacak becerilere sahipti. Henry Baker, Michael Geim ve diğerleri. Toplamda tam 11 kişiydiler. Dışarıdan bir bakan polis için bu sadece azılı bir suç çetesiydi. Ama Pinot'un kafasındaki şey bir çete değil, tıkır tıkır işleyen bir makineydi. Ve bu 11 adam o makinenin dişlileri olacaktı. Biri dışarıyı gözleyecekti, biri kapıları açacaktı. Biri içerideki çalışanları etkisiz hale getirecekti. Biri parayı çuvallara dolduracak, diğerleri ise kaçış arabasının gazına basacaktı. Kimse doğaçlama yapmayacaktı. Kimse kahramanlık peşinde koşmayacak, kendi kafasına göre hareket etmeyecekti. Çünkü böylesi devasa bir soygunda yapılan en küçük bir hata, tek bir panik anı bütün planı birkaç saniyede bitirebilirdi. Ama Pinot'un bu adamlarda aradığı asıl şey üstün yetenekleri değildi. O çok daha nadir bulunan bir şey arıyordu. Güven. Daha doğrusu ölümüne sır saklayabilme yeteneği. Çünkü Brinks soygunu sadece o gece bitemezdi. O gece o kapıdan çıkmak, parayı alıp polisten kaçmak yetmeyecekti. Asıl büyük savaş soygun bittiğinde başlayacaktı. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. 11 farklı adam hayatları boyunca aynı sırrı sırtlarında taşıyabilir miydi? 11 farklı adam FBI enselerindeyken bile yıllarca tek bir kelime etmeden durabilirler miydi? Pinot'un planı kağıt üzerinde kusursuzdu. Ama daha en başından planın merkezinde tam bir saatli bomba vardı. Ve bu bomba kapılarda, kasalarda ya da alarmlarda değildi. Bu bomba ekibin ta kendisiydi. Pinot'un ekibi hazırdı ama Brinks gibi bir kaleyi alt etmek için sadece silahlar yetmezdi. Planın asıl kilit noktası çalışanların ceplerinde taşıdığı o küçük metal parçalarındaydı. Anahtarlar. Çünkü bir kapıyı kırarsanız herkes içeri zorla girildiğini anlardı. Ama aynı kapıyı kendi anahtarlarıyla açarsanız kimsenin ruhu duymadan içeri sızabilirdiniz. Ekip aylarca binanın kapılarını izledi. Hangi kilit daha eski, hangi kapı kör noktada kalıyor. Hepsini tek tek not ettiler. Ancak bir noktadan sonra sadece izlemek yetmedi. Suç tarihinin en riskli hamlelerinden birini göze aldılar. Gece yarısı binanın en sakin olduğu saate sessizce içeri sızdılar. Amaçları para çalmak değil, kilitleri çalmaktı. Kapıların ana mekanizmalarını yerinden söküp hızla dışarı çıkardılar. Güvenli bir yerde bu kilitlerin iç yapısını, dişlerini ve milimetrik boşluklarını inceleyerek kopyalarını hazırladılar. Ancak asıl ölümcül risk gün ağrımadan o kilitleri kimse fark etmeden yerine geri takmaktı. Zamanla yarışıyorlardı. En ufak bir çizik, kilitte milimetrik bir gevşeklik ya da sabah anahtar dönerken çıkacak yabancı bir ses bütün planı daha başlamadan bitirebilirdi. Ama başarmışlardı. Yaklaşık bir saat içinde kilitler sanki hiç dokunulmamış gibi yerindeydi. Günün ilk ışıklarıyla Brinks çalışanları hiçbir şeyden habersiz anahtarlarını çevirip içeri girdiler. Onlara göre sistem hala kusursuzdu ama o binanın kilit sırrı artık suçluların elindeydi. Brinks soygunu aslında 17 Ocak gecesi değil, bir kilidin sessizce yerinden çıkarılıp kalıbının alındığı o karanlık gecede başlamıştı. Kilitlerin sırrı artık ellerindeydi ama Pinot için bu hala yeterli değildi. Çünkü anahtarlara sahip olmak, içeride ne yapacağınızı bildiğiniz anlamına gelmiyordu. Brinks binasında yanlış bir koridora sapmak birkaç saniye kaybettirirdi. O birkaç saniye bir çalışanın alarma ulaşması, o alarm ise bütün planın çökmesi demekti. Tek bir hata 11 adamın birden yakalanmasıyla sonuçlanabilirdi. Bu yüzden Pinot'un planında doğaçlamaya yer yoktu. Ekip binanın iç düzenini zihinlerine kazımaya başladı. Odalar, kasalar, koridorlar ve çalışanların durabileceği noktalar milim milim çalışıldı. Ancak bu harita sadece kağıt üzerinde kalmadı. Suç dünyasında eşine az rastlanan cinsten gerçek provalara başlandı. Sanki bir baskına değil, kusursuz bir tiyatro oyununun final sahnesine hazırlanıyorlardı. Herkesin rolü, duracağı yer ve saniyesine hareket zamanı önceden belirlendi. Pinot'un aradığı şey panik dolu bir sürat değil, sessiz ve kontrollü bir hızdı. Çünkü panikleyen insan iz bırakır, hata yapar ve yanlış kapıya yönelirdi. Bunu önlemek için ekip haftalarca karanlıkta hiç konuşmadan sadece el işaretleriyle anlaşarak çalıştı. Kimse bağırmayacak, gereksiz tek bir kelime bile etmeyecekti. Bir süre sonra Brinks binası onlar için bilinmeyen bir yer olmaktan çıktı. Her
bir köşesi zihinlerinde ezberden yürüyebilecekleri bir sahneye dönüştü. İşte planın en ürkütücü tarafı buydu. Soygun gecesi geldiğinde Brinks çalışanları kendi binalarında şaşkına dönecekti. Ama soyguncular ne yapacaklarını çok iyi biliyorlardı. Yine de hiçbir kusursuz prova gerçeğin ağırlığını ortadan kaldırmazdı. Gerçek gece geldiğinde karşılarında maketler değil, gerçek çalışanlar, gerçek silahlar ve geri dönüşü olmayan bir kumar olacaktı. Ve o büyük gece artık kapıdaydı. 17 Ocak 1950 gecesi Boston'da soğuk bir kış havası vardı. Brinks binasının çevresinde aylardır beklenen o an başlamıştı. Artık gözlem ve provalar bitmişti. O gece her şey gerçek olacaktı. Ekip minibüsün içinde son hazırlıklarını yaptı. Üzerlerinde Brinks görevlilerin üniformalarına benzeyen koyu renk şoför kıyafetleri ve kasketler vardı. Yüzlerine ise kauçuk maskeler geçirdiler. Saat tam 19.10'da kopyalanan anahtar kilide girdi. Aylarca üzerinde çalışılan o ağır demir kapı tek bir gürültü bile çıkarmadan sanki gerçek sahibini karşılar gibi açıldı. İçeri girdikleri anda geri dönüş yoktu. Brinks çalışanları bir anda karşılarında silahlı ve maskeli adamları buldu. Ne olduğunu anlamalarına bile fırsat kalmadan kendilerini yerde buldular. Ağızları bantlandı, elleri arkadan bağlandı. Sahnede neredeyse hiç panik yoktu. Soyguncular o kadar soğukkanlıydı ki içeride rastgele ateş edilmedi. Herkes ne yapacağını o kadar iyi ezberlemişti ki kimse yönünü şaşırmadan doğrudan çelik kasaların ve para bölümlerinin olduğu odalara yöneldi. Nakit paralar, çekler ve menkul kıymetler çılgın bir hızla toplanmaya başlandı. Ancak bu anlarda en büyük düşmanınız polis değil, kendi açgözlülüğünüzdür. Bir çuval daha almak için içeride fazladan kalacağınız tek bir saniye her şeyi mahvedebilir. Ama Pinot'un ekibi zamanın farkındaydı. Saat tam 19.27'yi gösterdiğinde, yani içeri girmelerinden sadece 17 dakika sonra çıkmaya başladılar. Fakat dışarı çıkarken ellerinde filmlerde gördüğünüz o şık suçlu çantaları yoktu. Pinot bu kadar büyük miktardaki ganimeti en hızlı şekilde taşıyabilmek için dahice bir lojistik plan yapmıştı. Yanlarında büyük hasır çamaşır sepetleri getirmişlerdi. Çuvalları bu sepetlere doldurdular ve ikişer kişi kollarından tutarak hızla minibüse yüklediler. Ekip ellerinde çamaşır sepetleriyle Boston gecesinin karanlığında sırra kadem bastı. Çalınan miktar 2,7 milyon doların üzerindeydi. O dönem için akıl almaz bir servet. Polis olay yerine ulaştığında karşılaştığı manzara neredeyse kusursuzdu. Geride bağlanmış çalışanlar ve boşaltılmış kasalar vardı ama soyguncuları doğrudan ele verecek net bir iz yoktu. Brinks binasının kapıları kapandığında Amerika tarihinin en büyük soygunlarından biri kusursuz gibi görünen bir başarıyla tamamlanmıştı. Ama asıl büyük ve tehlikeli hikaye şimdi başlıyordu. Brinks binasından çıktıklarında dışarıdan bakıldığında işin en zor kısmı bitmiş gibi görünüyordu. Ama aslında soygunun ikinci perdesi yeni başlıyordu. Milyonlarca doları çalmak başka bir şeydi. O parayla birlikte Boston sokaklarında görünmeden kaybolmak bambaşka bir şey. Sürücü önceden milim milim belirlenmiş kaçış rotasına girdi. Araçtakilerden tek bir ses bile çıkmıyordu. Çünkü o dakikadan sonra her köşe başı bir risk, her kırmızı ışık yakalanmak için fazla uzun süren bir bekleyişti. Minibüs kısa süre sonra önceden ayarlanan ilk güvenli noktaya ulaştı. Roxbury'de ekip üyelerinden Adolf Moltke'nin ailesine ait sıradan bir ev. Kapılar kapandı ve hasır sepetler içeri taşındı. O odada suç tarihinin en soğukkanlı anlarından biri yaşandı. Karşılarında tam 2,7 milyon doların üzerinde devasa bir servet duruyordu ama kimse sevinç çığlığı atmamıştı. Çünkü o paranın her bir parçası onları hapishaneye bağlayabilecek ölümcül birer delildi. Pinot'un talimatıyla ganimet hemen masaya döküldü. Sadece paralar değil, aslında riskler de sayılmaya başlandı. Seri numarası kayıtlı olabilecek nakitler, takip edilmesi daha kolay olan çekler ve menkul kıymetler ayrı tutuldu. Kullanılabilir görülen nakit paralar ise daha sonra paylaşılmak üzere ayrıldı. Burada bile Pinot'un katı kuralları geçerliydi. Kimse bir anda zengin olmuş gibi davranmayacak, ertesi gün pahalı harcamalar yapmayacak ve lüks arabalar almayacaktı. Çünkü böyle bir soygunda parayı saklamak onu çalmak
almaktan çok daha zordu. Ganimetin bir kısmı farklı yerlere saklandı. Hatta FBI kayıtlarına göre yaklaşık $380.000 dikkat çekmemesi için alelade bir kömür sepetine konularak evden çıkarıldı ve başka bir noktaya taşındı. Aynı saatlerde Boston polisi binada çalışanların bağlarını çözüyor ve olayın şokuyla sarsılıyordu. Şehirde alarm hali vardı ancak soyguncular çoktan izlerini dağıtmış ve hiçbir şey olmamış gibi kendi hayatlarına geri dönmeye başlamıştı. Ama ne kadar kusursuz bir plan yaparsanız yapın asla kontrol edemeyeceğiniz tek bir şey vardır: İnsan psikolojisi. Kıyafetleri yok edebilir, yüz binlerce doları bir kömür sepetinde saklayabilirsiniz. Ama 11 adamın zihninde aynı anda büyümeye başlayan o karanlık düşünceyi asla susturamazsınız. Artık hepimiz birbirimizin kaderiyiz ve içimizden biri bile düşerse hepimiz yanacağız. Brinks binasında alarm verildiğinde Boston polisi hızla olay yerine ulaştı. Ancak ilk dakikalarda kimse karşılarındaki olayın gerçek büyüklüğünü anlayamamıştı. Çalınan miktar resmi olarak hesaplandıkça şok büyüdü. Bu Amerika tarihinin o güne kadarki en büyük soygunlarından biriydi. Olayın büyüklüğü nedeniyle kısa süre içinde FBI devreye girdi ve Boston'daki güvenlik birimleri alarma geçirildi. Gazeteler soygunu manşetlere taşırken kamuoyu tek bir sorunun cevabını arıyordu: bu kadar büyük bir soygun nasıl bu kadar temiz yapılabilmişti? Polisin ve dedektiflerin elinde ilk etapta sadece kısıtlı parçalar vardı. Bağlanmış Brinks çalışanların ifadeleri, soygunun tam saati ve çalınan servetin miktarı. Ancak bütün bu parçalar bir araya getirildiğinde bile şüphelilere giden açık bir yol bulunamıyordu. Soyguncular arkalarında doğrudan eşleşecek net bir parmak izi bırakmamıştı. Silahlar ateşlenmediği için boş kovan veya mermi gibi deliller yoktu. Ayrıca yüzlerinde maske olduğu için çalışanlardan hiçbiri saldırganların gerçek yüzünü görememişti. Dedektiflerin olay yerinde bulabildiği az sayıdaki somut nesneden biri soyguncuların paraları bağlarken geride bıraktığı sıradan bir ip parçasıydı. FBI ve yerel polis Boston'ın yeraltı dünyasındaki bilinen suçluları ve eski sabıkalıları yakın takip aldı. Birçok isim sorgulandı ve bağlantılar araştırıldı. Normalde bu ölçekteki suçlarda faillerden biri fazla konuşur, veli harcamalar yapar veya çalınan banknotlar bir yerlerde ortaya çıkardı. Ancak Brinks dosyasındaki araştırmalar bir noktada tıkanıyordu. Haftalar aylara, aylar ise yıllara devrildi. Ama dosya resmi olarak çözülemedi. Bu durum sadece Boston polisi için değil, FBI için de büyük bir itibar meselesine dönüşmüştü. Amerika'nın gözü önünde devasa bir servet çalınmıştı ve devlet bunu yapanların kim olduğunu yasal yoldan ispatlayamıyordu. Zaman geçtikçe halk arasında bu olayın kusursuz bir suç olduğu düşüncesi yayılmaya başladı. Ancak hukuk sisteminde bir suçun çözülememesi onun kusursuz olduğu anlamına gelmezdi. Sadece doğru parçanın henüz ortaya çıkmadığını gösterirdi. Brinks dosyasında adaletin aradığı o eksik parça bir silah, bir maske ya da bir parmak izi değildi. Eksik olan şey bu sırrı taşıyan adamlardan birinin konuşmasıydı. Ama o sırada henüz kimse bunu bilmiyordu. Brinks dosyası büyüdükçe FBI'nin üzerindeki baskı da artıyordu. Ancak soyguncuların yaptığı en zekice hamle çaldıkları o paraya hemen dokunmamış olmalarıydı. Büyük soygunlardan sonra suçlular genellikle aynı hatayı yapar. Bir anda hayat standartları değişir. Yeni araba alırlar, lüks evlere taşınırlar ve farkında olmadan polise kendilerini takip etmeleri için açık bir ipucu bırakırlar. Brinks ekibi ise bu hataya düşmedi. İlk yıllarda dışarıdan bakıldığında hayatlarında büyük bir değişiklik yoktu. Aynı sokaklarda yürüdüler, aynı işlerde çalıştılar ve sanki o büyük soyguna karışanlar kendileri değilmiş gibi sıradan yaşamlarına devam ettiler. İşte bu yüzden FBI'nin işi daha da zorlaştı. Ortada devasa bir servet vardı ama bu servetin yarattığı belirgin bir iz yoktu. Dışarıdan bakıldığında bu durum büyük bir soğukkanlılık gibi görünse de aslında içeride çok daha tehlikeli bir şey büyüyordu: psikolojik baskı. 11 adam aynı sırrı paylaşıyordu ve bu yük her geçen gün daha da ağırlaşıyordu. Rutin FBI sorguları, basındaki manşetler ve sokaktan geçen her polis sireni onlara o kaçış anını yeniden hatırlatıyordu. Buna rağmen 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl geçti ve Brinks soygunu hala çözülemedi. Zaman ilerledikçe soyguncuların kurtulma umudu da büyümeye başladı. Çünkü bu davada çok kritik bir yasal sınır vardı: 6 yıllık zaman aşımı süresi. Eğer o süre dolana kadar resmi suçlamalar hazırlanamazsa yıllardır sakladıkları bu sır onları yargılamadan kurtarabilirdi. Her geçen yıl FBI için büyük bir itibar kaybı demekken soyguncular için kurtuluşa bir adım daha yaklaşmaktı. Dışarıdan bakıldığında her şey onların lehine ilerliyordu. Para gizlenmiş,
İzler dağıtılmış, tanıklar yetersiz kalmıştı. 11 adam yıllar boyunca en büyük savunma duvarlarının arkasında durmayı başarmıştı. O duvar sessizlikti. Ama hiçbir sessizlik sonsuza kadar sürmez. Özellikle de işin içinde milyonlarca dolarlık ganimet, korku ve güvensizlik varsa. Çünkü bir sır ne kadar büyükse onu taşıyan insanların omuzları da o kadar çabuk yorulur ve bazen en sağlam görünen duvarlar bile dışarıdan değil, içeriden çatlamaya mahkumdur. Yıllar boyunca Brinks ekibini ayakta tutan şey para değil, kurdukları sessizlik duvarıydı. Ancak bu sessizlik herkes için aynı anlama gelmiyordu. Bazıları için özgürlük ve servet demekken, ekipten biri için zamanla derin bir öfkeye ve ihanete uğramışlık hissine dönüştü. O isim Joseph O'Keefe'ti. O'Keefe soygunun ardından Brinks davasından bağımsız başka suçlar nedeniyle hapse girdi. O parmaklıklar arkasındayken dışarıdaki ortakları sıradan ve özgür hayatlarına devam ediyordu. Zaman geçtikçe O'Keefe'in zihninde tek bir soru büyümeye başladı. Ben sustum. Peki onlar benim için ne yaptı? İçeride avukat masrafları ve nakit paraya ihtiyacı artıyordu. Eski ortaklarından maddi destek bekliyordu ancak beklediği o yardım bir türlü gelmedi. İşte bu noktada Brinks ekibinin içindeki hassas denge bozuldu. Başta sadece bir para meselesi gibi görünen bu durum kısa sürede geri dönülemez bir güven krizine dönüştü. Çünkü bir suç ortaklığı para üzerine kurulabilirdi ama yıllarca süren bir sessizlik sadece mutlak güvenle ayakta kalırdı ve O'Keefe artık o güven bağının koptuğunu hissediyordu. Onun dışarıya gönderdiği talepler arttıkça ekipteki diğer isimler de ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Çünkü O'Keefe sadece para isteyen sıradan bir sabıkalı değildi. O planın detaylarını, isimleri ve o geceye dair pek çok şeyi bilen bir çekirdek üyeydi. Konuştuğu anda herkesin hayatını değiştirebilecek bir güce sahipti. İşte bu yüzden bir noktadan sonra O'Keefe eski ortakları için sorun çıkaran bir dost olmaktan çıkıp ortadan kaldırılması gereken bir risk gibi görünmeye başlandı. Artık ortada sadece paylaşılmamış bir ganimet değil, devasa bir korku ve şüphe vardı. Herkesin zihninde aynı kabus dönüyordu. Ya konuşursa? Böylece Brinks soygununu koruyan o sessizlik duvarı ilk kez kendi içinden çatlamıştı. Ancak bu çatlak hemen bir itirafa dönüşmedi. Önce çok daha karanlık bir dönemi başlattı. Eski dostların birbirini gölge gibi izlediği ve tehditlerin sessizce dolaştığı bir dönem. Çünkü bu hikayede gerçek tehlike artık sadece peşlerindeki FBI değildi. Gerçek tehlike aynı sırrı taşıyan insanların artık birbirinden korkmaya başlamasıydı. Ve bir gün Joseph O'Keefe sokak ortasında kurşunların hedefi olmuştu. Vuruldu, ağır yaralandı ama ölmemişti. Ve işte hikayenin yönü tam da burada değişmişti. O saldırıdan sonra O'Keefe'in zihninde her şey netleşti. Yıllarca sakladığı sır artık onu koruyan bir duvar değildi. Üzerine kapanan bir tuzağa dönüşmüştü. Hayatta kalmıştı ama bu hayatta kalış ona çok açık bir gerçek gösterdi. Eğer susmaya devam ederse bir sonraki saldırıda aynı şansı bulamayabilirdi. Artık mesele para değildi, sadakat de değildi. Mesele nefes almaya devam edip edemeyeceğiydi. O'Keefe'in önünde iki yol vardı. İlk yol susmak. Bu yolu seçerse eski ortakları için hala tehlikeli bir ihtimal olarak kalacaktı ve suç dünyasında tehlikeli ihtimaller uzun süre yaşatılmaz. Ya da ikinci yol konuşmak. Bu yolu seçerse sadece onları değil kendisini de yakacaktı. Kendi geçmişini de açığa çıkaracaktı. Hangi yolu seçerse seçsin bir bedel ödeyecekti. Ama arada bir kritik fark vardı. Birinde bedelini başkaları belirleyecekti. Diğerinde ise oyunun son hamlesini kendisi yapacaktı. İşte o eşikte O'Keefe değişmişti. Artık sadece köşeye sıkışmış bir adam değildi. Elinde yıllardır kimsenin açamadığı o kapının anahtarı vardı. O anahtar bir metal parçası değildi. Bir isimdi, bir tarihti. Bir rota, bir plan ve o gecenin bütün ayrıntılarıydı. Hepsi onun hafızasındaydı. Brinks dosyası yıllarca dışarıdan zorlanmıştı ama şimdi ilk kez içeriden açılmak üzereydi. Takvim artık Ocak 1956'yı gösteriyordu. Brinks soygunun üzerinden neredeyse 6 yıl geçmişti. Ve bu kez mesele sadece bir suç davası değildi. Mesele doğrudan zamandı. Çünkü zaman aşımı sınırı kapıya dayanmıştı. Eğer resmi suçlamalar günler içinde hazırlanmazsa adamlar yargılanmadan kurtulabilirdi. FBI için artık her saat kritikti ve tam o uçurumun kenarında yıllardır kapalı duran kapı içeriden açıldı. Joseph O'Keefe konuşmaya başlamıştı. Bu sıradan bir ifade değildi. 6 yıldır aranan o son eksik parçaydı. O'Keefe sadece birkaç isim verip kenara çekilmedi. O gecenin perde arkasını her şeyle anlattı. O gece kimlerin işin içinde olduğunu, hangi görevlerin kime verildiğini ve maskelerin arkasında aslında kimlerin saklandığını. Karşılarında artık
artık sadece teoriler ya da birbirlerine bağlanmayı bekleyen ipuçları yoktu. O gecenin içinden gelen bir tanık vardı. O'Keefe konuştukça dağınık duran isimler ve roller aynı tablonun içine oturmaya başlamıştı. Brinks soygunu artık bir efsane olmaktan çıkıyor, gerçek suçlamaların yer aldığı somut bir dosyaya dönüşüyordu. FBI hızla harekete geçti. İfadeler kontrol edildi, bağlantılar hızla doğrulandı ve suçlamalar hazırlandı. Ve zaman aşımına sadece günler kala Brinks soygununun failleri için resmi süreç başlatıldı. Ancak bu hikayenin en çarpıcı tarafı suçluların yakalanması değildi. Asıl çarpıcı olan onları neyin düşürdüğüydü. Ne olay yerinde unutulan bir maske ne de polisin bulduğu kusursuz bir delil. Bu soygun dışarıdan gelen bir darbeyle çözülmedi. İçeriden gelen bir çatlakla çözüldü. Çünkü bazen bir suç saklayan şey delillerin yokluğu değil, insanların susmasıdır. Ve o sessizlik bir kez bozulduğunda en kusursuz plan bile birkaç cümleyle çöker. 12 Ocak 1956'da FBI düğmeye bastı. Boston sokaklarında eş zamanlı baskınlar başladığında yıllarca gölgelerde yaşayan 6 kilit isim aynı gün kelepçelendi. Henry Baker, Vincent Costa, Michael Gein, Adolph Molfy, Joseph McInnes ve planın beyni Anthony Pino. Çember daralıyordu ama ekibin tamamı o mahkemede yoktu. Bazılarının hikayesi çoktan başka yönlere savrulmuştu. Stanley Guerra başka suçlardan yattığı cezaevinde yargılama başlamadan hemen önce hastalanarak öldü. Joseph Banfield ise daha önce doğal nedenlerle hayatını kaybetmişti. Ekibin firari iki ismi James Faherty ve Thomas Richardson ise FBI tarafından aranıyordu. Fakat kaçışları uzun sürmedi. 16 Mayıs 1956'da Dorchester'da saklandıkları daireye düzenlenen baskınla ikisi de yakalandı. Brinks ekibinin etrafındaki çember tamamen kapanmıştı. Ağustos 1956'da ise dava başlamıştı. Mahkeme salonundaki en ağır darbe sanık sandalyesinden değil tam karşılarındaki tanık kürsüsünden geldi. Joseph O'Keefe oradaydı. O konuştukça salona buz gibi bir hava çöktü. Maskelerin arkasındaki isimleri, o gece kimin hangi rolü üstlendiğini tek tek anlattı. Yıllarca aynı sır için susan adamların kaderi şimdi eski dostlarının dudaklarının arasından dökülen cümlelerle mühürleniyordu. 5 Ekim 1956'da mahkemede son söz söylenmişti. Pino, Costa, Murphy, Gein, Faherty, Richardson ve Baker müebbet hapis cezasına çarptırıldı. McGinnis ise soygun gecesi binada olmasa da planlayıcı rolü nedeniyle ağır cezalardan birini aldı. Çete mahkum edilmiş, isimler ve roller tescillenmişti. Ancak geriye adalet tarihini hala meşgul eden o devasa soru kaldı. Para nerede? Çalınan 2,7 milyon doların büyük bir kısmı hiçbir zaman bulunamadı. Baltimore'da ortaya çıkan küflü banknotlar ve Boston'da bir ofisin duvarına gizlenmiş paketler o devasa servetin sadece küçük parçalarıydı. Ganimetin büyük bir kısmı ise sırra kadem bastı. Brinks soygununda herkes bir şekilde bedel ödedi. Kimisi hücrede, kimisi kaçarken, kimi ise o milyonların nereye gittiğini bilen son insanlardan biri olarak sessizliğin içinde kayboldu. Geriye sadece şu yalın gerçek kaldı. Bu soygunun suç tarihindeki özel yerine taşıyan şey aşılan çelik kapılar ya da boşaltılan kasalar değildi. Asıl mesele o devasa sırrın yıllarca omuzlarda taşınabilmesiydi. Ama hiçbir sır sonsuza kadar aynı ağırlıkta kalmaz. Bir gün biri yorulur, biri korkar ve o büyük sessizlik bozulur. İşte o an milyon dolarlık en kusursuz planlar bile birkaç kelimenin altında ezilir. Brinks soygunu suç tarihine şu soruyu miras bıraktı. Kusursuz suç gerçekten var mıdır? Yoksa her kusursuz planın içinde günü geldiğinde onu kendi elleriyle yıkacak bir insan mutlaka bulunur mu? Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.